Merhaba sayın izleyici, kanala hoş geldin. Küçük resimden de gördüğün üzere bugün sana Godfather hakkında duymadığın bazı gerçeklerden bahsedeceğim. Tabii önce abone olman gerektiğini fark etmişsindir sanırım. Bu saatten sonra size Godfather eleştirisi yapacak ya da içeriğinden bahsedecek halim yok. Zaten izlemediyseniz burada işiniz de yok. Filmi izleyin, ondan sonra buraya gelin. Zira biraz sonra anlatacaklarım spoiler içermekle birlikte aklınızı yerinden oynatabilir. Başlıyorum. Bir numara. Luca Brasi'yi oynayan aktör, yani Lenny Montana, Marlon Brando ile çalıştığı için o kadar gerginmiş ki. Bu arada onu bunun için hiç yadırgayamam. Bazı sahnelerde heyecandan repliklerini karıştırıyormuş. Yönetmen Francis Ford Coppola bu sahnelerdeki gerginliği öylesine beğenmiş ki sahneleri kesmemiş ve olduğu gibi filme koymuş. 2 numara. Vito Corleone'nin hastaneden eve döndüğü sahnenin çekimleri sırasında bizim Marlon biraz muziplik yapayım demiş. Ne yapabilirim diye düşünmüş, taşınmış, sonra tekrar düşünmüş ve sedyede taşındığı sahnede vücudunun altına taş koymak aklına gelmiş. Onu taşıyan ekip terleyip titremeye başlayınca haliyle Marlon Brando amacına ulaşmış. 3 numara. Bu bilgiyi sanırım herkes biliyor ama videoya koymamak ayıp olurdu. Marlon Brando, Vito karakterinin Bulldog gibi görünmesi gerektiğini düşünmüş. Başta yanaklarının alt kısmına pamuk yerleştirmiş. Sonuç başarılı olunca bir dişçiye gitmiş ve özel bir ağızlık tasarlatmış. O ağızlık şu anda bir müzede sergileniyor. 4 numara. Al Pacino, Akademi Oscar ödüllerini boykot etmiş. Kızgınlığının sebebi de filmde Marlon'dan daha uzun süre görünmesine rağmen en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday olarak gösterilmiş. Marlon Brando da tahmin edeceğiniz üzere en iyi erkek oyuncu olarak adaymış. Hatta sanırım kazandı da. 5 numara. Marlon Brando, ki bundan sonra kendisine Marlon Reis diyeceğim, filmdeki harika oyunculuğunu hepimize kanıtlamış olsa da hafızası replikleri ezberlemek için yeterli değilmiş. Filmin çekimleri boyunca replikleri küçük kartlardan okumak zorunda kalmış. Neyse bu konuda çok fazla bir şey söylemiyorum, sonra linçliyorsunuz. James Caan, FBI fotoğrafçısının kamerasını yere attığı sahneyi doğaçlamış. Fotoğrafçının büyük şaşkınlığının altında yatan asıl neden buymuş. Daha sonraları doğaçlama bununla sınırlı kalmamış. Fotoğrafçıya kameranın parasını fırlatmış, bununla da sınırlı kalmamış, bir Külhan Bey edasıyla "Benim geldiğim yerde bir şey kırarsan ya yenisini alırsın ya da parasını ödersin aslanım" demiş. 7 numara. Al Pacino'nun büyük babaları, anaları falan aynı filmde Vito Corleone gibi İtalya'nın Sicilya köyünden Amerika'ya göçmüşler. Tabii bu filmi ne kadar ilgilendirir bilemem. Belki de güzel bir tesadüftür. 8 numara. Kitabın yazarı Mario Puzo, çokça kez Johnny Fontaine karakterinin Frank Sinatra'yı temsil etmediğini belirtse de Sinatra buna pek inanmamış. Filmdeki tiplemesi yüzünden Mario Puzo'ya çok sinirliymiş. Bir gün bir restoranda karşılaşmışlar ama Allah korusun. Sinatra Puzo'ya küfürler, hakaretler, neler neler. Tabii bu durum sonucunda filmde Johnny Fontaine karakteri daha az görünmüş. Geçmiş olsun. 9 numara. Film daha henüz çekilme aşamasındayken bile dedikodular o kadar olumlu yöndeymiş ki henüz film yayınlanmadan ikinci filmin planlaması başlamış. Helal olsun. Evet izleyiciler, size vereceğim bilgiler bu kadardı. Dinlediğiniz, özümsediğiniz, yorum atıp bir de abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoyu da kendi yazdığım güzel bir şiirle kapatmak isterim. Katranı kaynattım, oldu lan şeker. Babamdan korktular, oldular teker. Varis ben oldum, şimdi taht benimdir. Babasını sevdiğim, babasına çeker.